kızımla Kadıköy'de yürürken 80'li yaşlarında bir teyze bir yufkacının üstünde birinci katta kızım kızım dedi sen gel. Bir gece önce de kendimi inancımla ilgili sorguluyorum. Kayıp mı ediyorum inancımı acaba? Bir yerlerde yanlış yapıyorum, nerede bir şeyler kayboluyor. İçimde bir şeyler bitiyor ve tükeniyor. Ne yapmam gerekiyor? Hani Emir'e dedim ki ben inançla alakalı bir sıkıntı yaşıyorum galiba. Bir kötüyüm. Ertesi gün kızımla yürüyoruz. O da taşçıya gidiyor. Doğal taşlara meraklı o dönem. Aşkım. Evine, odasına taşlar koyuyor falan. Giderken piş piş dedi bir tane kadın. Camda. Masmavi gözleri, bembeyaz teni, hafif Oh. böyle beyaz bir şey. Sen dedi gel. Kötünün hakkını koruyarak iyi olamazsın kızım dedi. Sen dedi çok güzel bir çocuksun. Bak çok da güzel bir çocuk. Ama kötünün hakkını koruyarak iyi olamazsın. O tarafı sorgula dedi. Sonra böyle yaptı. Sana dedi bu tespihi atacağım alacak mısın dedi. Pembe bir tespih. Attı tuttum yufkacıyla göz göze geldik ve yufkacı beni tanıyor. Dedim ki herkese hediye atar mı? İlk defa hani herkese Tabii sohbet insan bunu eder. sorar. Ama dedi ilk defa birine tespih attığını gördüm. Döndüm dedim ki ne çekeyim? Allah'la senin aranda beni karıştırma dedi. Sonra ben çıktık taşçıya gittik dönüş yolunda tekrar aynı yoldan. Nur dedim yani gerçekten biz böyle birini gördük mü görmedik mi? Dönerken hayır. Bak unutma kötünün hakkını koruyarak. Sonra şeyi fark ettim hayatımda. Başkalarında yargıladığım şeyleri çok yakınımda olduğu zaman ama o işte biraz sinirli kusura bakmayın deyip geçiştirdiğimi fark ettim. Ve benim için çok büyük bir kırılma noktasıydı 40 yaşta 2-3 sene önce. Sonra o tesbihle de o teyzenin kelime-i tevhidini bitirdim. Çok iyiymiş ya. Evet. Muhteşem Çünkü ben burada olmayacağım. Gideceğim bak bu aklında olsun dedi. Ve ben o tesbihle kelime-i tevhidini bitirdim o teyzenin. Ne kadar Ve güzel. ilk defa birine kelime-i tevhid okudum. Hani hep duyuyordum bu ne diye ama 77 binmiş. Bayağı uzun süre sürdü. Oo. Yardım da aldım. Bir yardım istedim lütfen bana Öyle yardım oluyor, edin diye. evet, Ama yardım alınıyor. nereden nereye gitti ve o kötünün hakkını koruyarak iyi olunamaz kelimesi sanki böyle Çok büyük kelimeymiş. küçücük bir şeymiş gibi geliyor ama ben de her gün, her hafta, her ay başka bir kapı açmaya başladım. Bu cümle çok büyük bir cümle ya. Kötünün hakkını koruyarak iyi olamaz. İyi olamaz yani görmemezlikten gelme bir şeyleri. Evet. Ve ben o gün daha o günün akşamında çok yakın bir arkadaşımın aslında bir sürü sıkıntısı olmasına rağmen insanlara kötü davrandığını görüp aman onun sıkıntısı var diye ignore ettiğimi fark ettim. Ve dedim ki bir dakika. Bunu ignore edemem. Başkasında yargıladığım bir şeyi onu da ignore edemem. Böyle Görmezlikten gelemem. gelemem. Yapamam. Yani İnsan yakınındakini de görmüyor. Yani bu bir hata değil. Ama evet, görmeyi tercih etmek de bir biçim. Orada da şu olacak tabii, sen değiştin. Yani anneciğinin haklı olarak, yani ona da kızamam bu noktada. Çünkü orada sen diyorsun ki duygum yok, yakınım değilsin. Aynı şeyi yabancı biri yapsaydı ben nasıl bu tavrı reddedersem ve bu yanlış dersem sana da bunu diyebilme özgürlüğüm var aslında. Demeyi tercih etmek, yakınların içinde aa ne oldu beni seviyordun sen, hani ben yapınca niye şimdi? sevgi koşulsuz Oluyor ve ama. sınırsız değil. Evet, evet. İnsanın evladıyla, annesiyle, babasıyla bile değil. Evet. Herkesin kendi bir kimliği var ve o kimlik için evet ben başkasına yapmıyorum ama sen de yapamazsın. Evet, O da evet. bize yapamaz. Kesinlikle. Yapmamalıyız. Öyle. Ama bunu öğrenmek işte bir yol, bulmak, aramak. Evet, ben çok ararım. Sen evet çok değişik bir genç kadınsın. Ben çok aradım. Zaten bir ablamız şey dedi, artık rehber arama, içinde gelmiş zaten sana rehber dedi. Dışarıdan Evet. aramana gerek yok, çocuğun da gelmiş, senin Evet. içinden de gelmiş ve ben son 2 senedir o yüzden biraz yalnızlaştım ve yalnızlığı da çok sevmeye başladım. Çünkü kendi sesimi dinlemeye Bunu merak çalışıyorum. ediyorum. Şimdi Bukowski'nin tonu değil seninkisi Değil. tabii ki. O yüzden altını çizmek istedim, Bukowski bilenler hani seni böyle öfkeli, sinirli hissetmesin diye. Şimdi sen söylemlerinde de bunu söylüyorsun. Ben bunu seçtim Evet. diyorsun. Neden? Çünkü ben zaten çok zor karar veren bir insanım. Hı. Ve etrafım kalabalık, ben anlatmayı da çok severim. Etrafımda Evet, insanlar sanki anlatman gerekiyor gibi geldi Etrafımda bana çok zaten. insan olduğu zaman da anlatmayı da severim. Tamam. Ama ben kendimle ilgili çok fazla şey anlatmaktan yoruldum. Hı. İnsanlara da yazık. Onlara da yüklememek için. Kendinle ilgili anlatmayıp bu keşiflerini anlatmak farklı bir şey mi senin için? Onu merak ediyorum. Orası çok ince bir çizgi. Herkes kendi bence
yolunu bulabilir. Herkese kendi yolunu bulması için bir şans vermek Tabii lazım. ki. Hani ben bir yol buldum, gelin siz de benim arkamdan gibi değil de Örnek gibi. işte oyunculuk vasıtasıyla yaptığım röportajlarda, gittiğim programlarda kendimi anlatırken eğer birileri de örnek alıp bir şeyler oradan çıkartıyorlarsa ne mutlu. Güzel bir şey oluyor. Ama benim hiç kimseye mesela öfkem yok. Gerçekten Ne mi? terk edenlere, ne kazık atanlara. Çünkü mesela ben depresyon gördüğüm zaman da koşa koşa girerim. Çünkü yukarı çıkmaktan başka hiçbir çaren yok o depresyona girdiğin zaman. Doğru söylüyorsun. Her türlü çıkmak zorundasın ve hastalık gibidir. Çocuklarımız hasta olduğu zaman seviniriz, büyüyor deriz. Aynı depresyon da o iç sesinde bir büyüme getirir. O seçtiğim yalnızlık da şu, insanlar çok mesela bence öyle yapmalısın. Ben senin yerinde olsam şöyle yapardım. Şimdi ben zaten kendi düşüncelerimi bir yerde ben zaten dağınık kafam çok hani size şöyle söyleyeyim, evimi toplamak için ayağa kalktığımda birden yatak odasında buluyorum. Ben salonu topluyordum diyorum. Ben buraya ne? Zaten ben böyle bir kafadayım. Tamam, çok iyi anladım. Ee, Ama şey diyemiyor musun mesela, ben senin de olsaydım böyle yapardım. Orada şey devreye giriyor mu? Sen ben değilsin. Bende sen bu ben var. değilsini biliyorum ama belki ondan iyi bir fikir çıkar diye de şöyle Ha, bir kafa karışıyor. çünkü bazen öyle bir yerden öyle bir fikir geliyor Anladım, ki ama anladım. bu sefer kendi sesimi duymayı unutuyorum. Haklısın. Bir de ben artık mesela kendime kararlar da verdim. Gün içerisinde 1 saatten fazla arkadaşlarımla telefonda çok uzun uzun sohbetler eğer acil bir durum yoksa. Çünkü kitap okuyamıyorum. Evimin işini yapamıyorum, yemeğimi yapamıyorum, işime konsantre olamıyorum. Ya da bir arkadaşımın onun için 2 gün sonra önemi olmayacak bir derdine dertlenebiliyorum. 2 gün sonra unutacağınız bir derdinizi bana anlatmayın diyorum. Çok iyiymiş bu cümle, bayıldım sana. Çünkü gerçekten bir bakıyorum 2 gün sonra Instagram'da bir şey paylaşmış. Aa diye. Ben 2 gündür bu kız ne yapacak? Nerelere gidecek? Ne olacak da? Dualar okuyorum ona bilmem ne. Hani nereden tutabilirim? 2 gün sonra bakıyorum. Ne oldu? Öyle üstüne bir şey. Olmaz. Olmaz benim Kapım için. kapalı bunlara benim. Ben bu sene kitap okuyamadım çok fazla. Çok da 2 güzel kitap okudum. Ondan sonra bir kitap okumam Neydi söyle çabuk hemen. Eee, Aklında mı? Kuru Kız'la Saç Örgüsü. Saç örgüsü çok güzel. Çok güzel kitap. Evet. Çok güzel. İkisi Evet. de. Kuru Kız da çok güzel. Kuru Kız'ı aldım, okumadım daha. Lütfen okuyun. Okuyayım, Çünkü var bende. Evet. yani insanların aptal yerine koyduğu o kızın hani kitabın sonuna doğru ben böyle oluyorum. Evet, evet devam et güzelim falan modunda Çok okudum iyi. ve hani bana çok orada gerçekten temel bir iletişim probleminden bahsediliyor. İnsanların hayatlarına müdahil olmalarından bahsediliyor. Ben de böyle bana böyle bir geliyorlar. Ben bir yalnız kalıyorum. Arada diyorum ki arkadaşlarıma bunu kabul edip buna ayak uyduran çok güzel arkadaşlarım var. Ben 6 ay depresyondayım, bana dokunmayın diyorum. Çok iyi. Ve bunu senelerdir yapıyorum. Mesela benim Aralık depresyonum var. Aralığın başında giriyorum. Sana bir şey söyleyeyim, benim de vardır böyle şeylerim. Ama o bütün seneyi kapatmak için envanter tutuyorum. Günlüklerimi falan açıyorum, neler yaşamışız. Ben bir dahaki sene ne yapacağım, ne almak istiyorum? Büyük bir çalışma o Tabii çünkü. alacaklarımı da yazıyorum. Bir sene jip yazmışım. Ay dedim görüyor musun bu sene jipi yapamadım dedim. Kız kardeşim böyle yaptı. Ya. Yarışmadan kazanıp sattın ya dedi. Unutmuşum. Yani o aralık benim düşünüp hayal Bu edip ne yarışması Jip bir kız? tane yarışma vardı ya karı kocalar katılıyordu da Şaka yapıyorsun. Öyle bir yarışmada araba kazandın. İstediğin arabaydı ve onu sattın mı? İstediğini mi unuttun? hayır satmamın sebebi yani sonuçta geçim diye bir gerçek var. Doğru Bir de söylüyorsun. kullanmam yani. Tamam Hani zaten. otomatik değil de düzdü bir de yani. Ha, tamam anladım. O dönem satmışız ama kız kardeşim ne yaptı? İstedin. Geldi. Tabii. Ve ben böyle sakince düşünüp istediğim zaman da hep olur. Tabii ki. Çünkü konsantre oldum ve gerçekten istedim. Bu aralar güzel şeyler istiyorum ve güzel şeyler oluyor. O yüzden sakin kafayı seviyorum. Çok tatlısın ya. Müthiş bir şey enerjin. İşte bu yüzden daha çok anlatman gerekiyor gibi geldi bana. Kendini değil. Biraz delilik gibi geliyor benim yaşadığım Bir şey şey. söyleyeceğim. O kadar kendimi sana benzettiğimi net, zaten beni tanıyanlar bilir. Yani o kadar benziyoruz ki. Hayatta evet ezber bozmak. Evet içine yolculuk yapmak. Evet rehberini bulmak. Cümleni aramak. Sonra ya bir dakika ben bir şeyler buldum. Hepinize ara veriyorum. Kendimi dinleyeceğim demek. Bu her baba yiğidin harcı değil. Ve o 6 aylık aralardan sonra kalan arkadaşlarım, geçenlerde Cihan diye bir arkadaşım var. Çok
artık çıksan mı dedi. Hani bu kış uykusunu da geçti dedi. Bayağı içeridesin. Ama bir dakika, geçen Aralık'tan beri değilsin herhalde. Yok, ne? Ama çok yoğun da çalıştığım için yoğun çalıştığım Ha, dönemde de sektör var. çok görüşemiyorum. Tamam, olur. Ama mesela yazın başında aradılar artık görüşelim. Dedim ki beni bir 6 ay. Ben dedim bir nefes. Bir dedim kendi içime yolculuk, biraz spor, biraz annem, biraz kızım. Çünkü seneye LGS var zaten. Bir dahaki sene zaten otomatik kapatıyorum. Aşkım. Yani kalanlar sonrasında şey yapıyorlar. İyi ki yapmışsın. Ne yaptırdın kendine? Niye bu kadar gençleştin? Değil mi? Çünkü hani 42 yaşındayım ve hani Allah bana sanki bunu hediye etmiş gibi davranıyorlar ama hayır işte o sakinlik ve o dinginlik ve o içini dinlemek. Ama bir de hayat heyecanı. Evet çok heyecanlıyım. Çok güzel bir heyecan. Hayallerim var. Evet. Ve hayal kurmam lazım yaşamak için. Hani annemin tek hayali bir yazlık ve onu güzel döşemekti. Bu sene yazlığını yaptırdılar bilmem ne çok güzel döşedi. Yazın İçin esnesi. ortada böyle durdu böyle yaptı. Kız benim başka hayalim yokmuş ya ölürsem dedi bir hayal bulalım bana çabuk dedi. Aşkım. Ve dedim ki bu kış dedim sana el atıyorum üzülme. Çok- Hani hayal kurmak lazım. Evet. Bir şeyler ekmek lazım, bir tohumlar ekmek lazım. Yani illaki kendimize de değil. Sence özel hayatında istikrarlı bir mutluluğun olduğu için mi şahsi yolculuğuna çıkmakta özgür oldun? Yoksa böyle bir hayatın olmasaydı da bunu yapar mıydın? Ee, Allah benden bir sürü şey eksiltti hayatta. Bir sürü terk edişler hem de en güvenmem gereken insanlar tarafından. Ama eksilttiği yerden kocamı getirdi. Şükür. 17 yıldır birlikteyiz. Maşallah, daim olsun. Yarın biter bitmez hani böyle sanki övmek gibi değil ama Değil. benim ben olmama izin verdiği için bu yolculukta ve beni ben kendi halimle görmeyi yani baharatları denemediğim baharatları evet bunu Ceren denemelisin dediği için belki de damak tadım bile değişti. Benim kadın olarak kendi kendime tatile gitmemin, çocuğumla vakit geçirmemin, işimi yapmamda hiçbir şekilde kalıplar ve sınırlar koymadığı için ve arkamda böyle sımsıkı durduğu için de biraz da benim o deliliğim de oldu. Ama sanırım ben doğduğumdan beri bir şey arıyorum. Ve bir gün bulacağım inşallah. Bence çok. Teşekkür ediyorum yolculuğunu bizimle paylaştığın için, aslında çoktan bulduğun ve onu da bildiğin için. Belki insan ne bulacağını biliyor ve onu bir an önce bulmak için çıkıyor yola. Belki de. Bunu da çok az insan yapabiliyor. İnşallah Cesaretin için. yapabiliriz. İnşallah Herkes devam yapsın. ettirebiliriz. Seni seven herkese örnek olmasını dilerim. Güzel İnşallah. kızını da öpüyorum. Eşine de Ben sevgilerim de. olsun. Güzel performanslarını izlemeye bayılıyorum. Bir daha öyle bıraktımlar duymak istiyorum. Her yerde çok güzel şeyler yapıyorsun. Atsız Aşıklar'da sana bayılıyorum. Bu arada onu da söylemiş olayım. Atsız Aşıklar'la ilgili her şeye bayıldığım için. Atsız Aşklar Başar'ın ellerine, kollarına sağlık. Evet, Umur Başar'a Hoca'nın da, da keza. Umur Bey'e de buradan ve bütün oyuncu kadrosunu da ağırladığım herkes, Atsız Aşıklar'da yer alan herkese çok özenerek ki gıptayla seyrediyorum. Devamı gelsin diliyorum. Her şey güzel olsun. Eminim zaten çok güzel olacak. İnşallah. Evet, aslında hepimiz biliyoruz. İçimizde bir yerde bizi neyin beklediğini, o cümlenin, aradığımız o cümlenin ne olduğunu, hayallerimizi, ulaşmak istediklerimizi biliyoruz. Bazen korkudan girmiyoruz oralara, bazen hayat izin vermiyor, zaman kalmıyor, fırsat olmuyor, bir şeyler oluyor. Ama her ne oluyorsa bence vazgeçmeyin. Olacak çünkü engeller, siz vazgeçmeyin ve lütfen hislerinizi tüm dürüstlüğüyle çocuklarınızla, sevdiklerinizle paylaşın. Herkese iyi gelecektir. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın.